Selamünaleyküm. Ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah çok iyisinizdir. İlk hedefim olan 1000 kişiye ulaşmaya çok az kaldı. Sadece 9 abone kaldı. Videolarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim gerçekten. Bugün günlerden pazar. Bu gece inşallah Miraç gecesini ihya edeceğiz. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce onunla ilgili bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Rabbim muvaffak eylesin. Miraç gecesi hicretten 1 yıl önce Mekke'de gerçekleşmiştir. Karşımızda iki kelime çıkıyor. Miraç ve İsra. Miraç yükselme, göğe çıkma veya merdiven, asansör manalarına geliyor. İsra da gece yürüyüşü, gece yürümek demektir. Miraç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da yedi gök semaya Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yükselme hadisesine diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 1. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulumu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah Celle Celaluhu eksiklerden münezzehtir. O her şeyi işitmekte ve görmektedir. Miraç hadisesini inkar etmek veya kabul etmemek insanı dinden çıkarır. Bunun sebebi de Kur'an-ı Kerim'de ayetiyle sabit olduğundan dolayı. İsra suresi Miraç hadisesini anlatırken aynı zamanda insanların ihtiyacı olan düsturları da anlatmakta. İsra suresinin mealini veya tefsirini de okumanızı tavsiye ederim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gece farklı yerlerde bulunmasıyla ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Uykudayken ya da uykuyla uyanıklık arasındaki bir haldeyken bulunduğu söylenen farklı rivayetler var. Bu rivayetlerdeki farklılıklar bizi yanılgıya ve hataya düşürmesin. Miraç gecesinin kesinliği Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimizin hadisi şeriflerinde, sahih hadisi şeriflerinde bizlere açık ve net bir şekilde bildirilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Hicri denilen yerdeyken Cebrail aleyhisselam geliyor ve göğsünü açıyor. Zemzem ile yıkadıktan sonra iman ve hikmet ile kalbini doldurup kapatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Ve bana sonra katırdan küçük, eşekten büyük bir hayvan getirildi ki o Burak'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla birlikte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geçtiğini ve orada 2 rekat namaz kıldığını bizlere bildiriyor. Daha sonra Cebrail aleyhisselamın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kapta süt, bir kapta da şarap getirdiğini, Efendimiz süt dolu kabı seçtiğini, Cebrail aleyhisselamın da ona fıtratı seçtiğini söylediğini bizlere bildiriyor. Devamında ben Cebrail aleyhisselamın beraberinde gittim. Alt semaya vardık. Kim o denildi? Cibril'dir dedi. Yanındaki kimdir denildi? Cibril, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir dedi. Ona davet gönderildi mi buraya gelmesi için diye soruldu. Cibril aleyhisselam evet dedi. Merhaba gelen zata, bu gelen kişinin gelişi ne güzeldir denildi. Ve devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından gönderilen peygamberlerle buluştuğunu bizlere bildiriyor her katta. Necm suresi 10 ve 18. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah kuluna vahy edeceğini etti. Kalp gördüğünü yalanlamadı. Ey müşrikler! Siz peygamberin gördüğü hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail aleyhisselam asli şekliyle Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Meva cenneti de
sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Evet, Miraç hadisesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Fakat Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Miraç hadisesi Hüzün yılında gerçekleşmiştir. Hüzün yılı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küçüklüğünden beri kollayan, koruyan amcası Ebu Talib'in vefatı, arkasından eşi Hazreti Hatice'nin can yoldaşı Hazreti Hatice'nin vefat etmesi kendisini çok üzmüştü. Biz bu yıla Hüzün yılı diyoruz. Yine o dönemlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e İslam'ı tebliğ etmek için gitmiştir. Orada hiçbir kimse ona inanmamıştır. Sadece bir köle ona inanmıştır. Oradaki inanmayan insanların onu döverek, taşlayarak, çocuklara taşlatarak oradan kovması da onu çok üzmüştür. Miraç hadisesi de Efendimizin sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala'nın bir tesellisi olarak gerçekleştirildiğini alimlerimiz bu şekilde yorumlamakta. Tabii müşrikler yine boş durmadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesini anlatınca ilk olarak ailesi ve arkadaşları tabii ki ona inandılar ve tasdik ettiler. Fakat müşrikler için inanılmaz bir fırsattı ve bunu da değerlendirmek için ellerinden geleni yaptılar. Yine burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ilk tasdik eden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bu olaydan sonra kendisine Sıddık lakabı verilmiştir. Sıddık doğru söyleyen, doğruluktan ayrılmayan, doğruyu tasdik eden manalarına gelmektedir. Bir hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Buhari'nin ve Müslim'de geçen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş beni yalanlayınca Mescid-i Haram'a gidip Hicri'de ayakta durdum. Bundan sonra Allah Celle Celaluhu bana Beyt-i Makdis ile gözümün arasındaki mesafeyi kaldırdı. Ne sordularsa oraya bakarak haber vermeye başladım. O zamanın şartlarıyla Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa arası bir aylık mesafede olduğu söyleniyor. Dediğim gibi bu bir mucizeydi. Tabii buna inanmak için de akıl değil, iman gerekliydi. İman da müşriklerde yoktu. Dolayısıyla inanmadılar. Miraç gecesinin önemli sebeplerinden, faziletlerinden bir tanesi de 5 vakit namazın farz kılınması, Bakara suresinin son ayetlerinin indirilmesi ve Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağıyla alakalı müjdelerdir. Namaz, kulun Rabbi ile buluşmasıdır. Yani namaz müminin miracıdır. Amener Resulü yani Bakara suresinin son ayetleri de peygamber ve müminler kendilerine Rabbinden ne indirildiyse ona iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerinden hiçbirisinin arasına ayırmayız diyerek peygamberlerine iman ettiler ve dediler ki: Ey Rabbimiz, işittik ve itaat ettik. Bağışlamanı diliyoruz. Dönüş sanadır. Allah kimseye gücünden fazlasını teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik lehine, yüklendiği günah da aleyhinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yaptıysak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi yükleme. Bizi affına reva gör, günahımızı bağışla, rahmetini ihsan eyle. Sensin Mevlamız, artık seni tanımayanlara karşı bize yardım eyle. Yine
Tahiyyat duası namazlarda ilk ve son oturuşta okuduğumuz Ettehiyyatü duası da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Rabbimizin karşılaşmaları esnasında birbirlerine verdikleri selamdan dolayıdır. Tahiyyat duası mana itibariyle selamlaşma aralarında şöyle gerçekleşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimize hitaben Sena, selam sana ey yüce Allah'ım. Niyaz, dua, yalvarış sana ey Rabbim. Güzelliği en hoşsun. Senden güzel, senden hoş arınmış olamaz buyuruyor. Sonra Rabbimiz de cevaben bu selam rahmetim ve bereketim senin üzerine olsun ey peygamberimiz diyor. Ve son olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi bu selam bizim ve salih kullarının üzerine olsun diyor. Rabbimin izniyle ve Efendimizin merhameti yine orada bizleri unutmuyor. Ve bizler için de selamet diliyor Efendimiz orada. Miraç gecesi yapabileceğimiz ibadetlerle alakalı da alimlerimiz bolca tövbe istiğfar çekmemizi, selavat-ı şerif okumamızı, Allah'ı bolca zikretmemizi, varsa kaza namazlarımızı kılmamızı, nafile namazlarımızı kılmamızı bizlere tavsiye ediyorlar. Rabbim bütün ibadetlerimizi kabul buyursun. Tam böyle öldü derken gerçekten de böyle çiçek açmıyor mu? Beni benden oluyor, bakar mısınız? Ama onu da galiba güneşe koymam gerekiyor açması için. Neyse şimdilik öyle kalsın ama işte beni mutlu eden şeylerden bir tanesi. Gerçekten mutlu oluyorum böyle. Size avokadomu göstereceğim. Şimdi size göstereyim. Bunu ekeceğim. Suda bekletiyorum. Yaprak köklensin diye. Bilmiyorum köklenecek mi? Pek kökleneceğe benzemiyor. Anlamadım. Ama maalesef minnoş hepsinin yaprağını yiyor. Ben anlamıyorum. Yani aynı cins kedi kayınvalidemde var. O yemiyor. Ama bu yiyor. Sonra burada bir tane biliyor musunuz bu ne? Meşe ağacıymış. Balkonda bırakmıştım yazın bu çiçeği. Artık polenlerden vesaire gelmiş burada böyle kök saldı. Ve minnoş onun yapraklarını da yedi ama ona rağmen tekrar yaprak çıktı. İnşallah görümcemin bahçesine ekeceğim bunu. Ve şurayı göstereceğim size. Burayı böyle kapattım. Şöyle göstereyim. Bu minderle. Burada bakın ne var. Burada benim avokadom var. Şöyle yaklaştırayım size. Gördüğünüz gibi kocaman oldu. Bakalım. Bu da eğer şöyle güzel şey olursa yazın balkona koyacağım. Bunu böyle koydum çünkü neden? Korktum bizim Minnoş Hanım avokadomu yiyecek diye. O yüzden onu da böyle kapattım.